Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalın yün iple erkek batik nasıl örülür bunu göstermek istiyorum. Çok kolay bir model, çok basit, 1 saat içinde kolayca örebileceğiniz bir erkek batik modeli. Bunun için 6 numara misineli şişlerim var ve kalın yünüm var. Özellikle kalın yün seçtim. Hem sıcacık kalın kışlık batik olması için hem de çok çabuk olarak, basit olarak örülmesi için. Patimizin haroşa kısmından başlıyoruz. 29 ilmekle başlıyorum. Arada 2 ilmek aralarda yalancı selanik olarak götürüyorum. Burun kısmı bir ters bir düz lastik şeklinde olacak. 29 ilmek atarak başlıyoruz. İpimi biraz uzun tutuyorum. İpimin kalan kısmını ucunda kalmasını istiyorum. Kalan kısmıyla da şu arka kısmının dikişini yapacağız. ...29 ilmek atıyorum. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Bu 29 ilmeği 3'e böleceğiz. 9'arlı ilmek şeklinde. Arada da 2 ilmek yalancı selanik olarak öreceğiz. Toplam 29 ilmek. Şu ucunda kalan ipi özellikle uzun bıraktık. Daha sonra bu ipimizi tellimizin arka kısmını, patimizin arka kısmını dikiminde kullanacağız. Örgümüze ters örgü haroşa ile başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden ters örecekmiş gibi aldım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek haroşa ördüm. Hemen yanındaki ilmek bu ön yüzü. Ön yüzünde yanındaki ilmeği de bakın şu ilmeği düz örüyorum. Şöyle bir ilmek. Devam ediyorum. Yine 9 ilmek haroşa örüyorum. Ters yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine bir ilmek düz örüyorum. Ve geriye 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Onları da tekrar haroşa örüyorum. Arka tarafa geçtik. İkinci sıra haroşa olarak örüyorum. Bu ters olarak bu sıramı. Kenarlarımın tırtıklı olmasını istiyorum. Dolayısıyla ilk ilmeğimi ters örecekmiş gibi örmeden alıyorum. Bakın şuralarının tırtıklı olmasını istediğim için. Arka sırayı ters olarak örüyoruz. Tekrar ön tarafına geldik. Şimdi ön tarafında yine ilk ilmeğimi ters örecekmiş gibi örmeden alıyorum. Ve 9 ilmeğimi, ilk 9 ilmeğimi haroşa olarak yani ters olarak örüyorum. Düz olarak ördüğümüz ilmek var. Burada lacivert olduğu için biraz zor görünüyor.
o ilmeğimizi, düz ilmeğimizi yine düz örüyoruz ama bakın şuradan değil arkadaşlar. Hemen şu ilmeğin dibinden örüyoruz. Yani alt kısmından. İlmekten değil, buradan değil. Bakın şuraya batarak önden örüyoruz. Aradaki 9 ilmek haroşa ters ördüm. Düz ilmeğime geldim. İpimi şişimin arkasına aldım. Tekrar söylüyorum. Buradan örmüyoruz. Şuradan alt kısmındaki sıraya batarak alttaki sıraya düz olarak ördüm. Ve 9 ilmek haroşa devam ettim. Bundan sonra arkadaşlar arka taraf ters örgü yani haroşa, ön yüzünde de 9 ilmek ters, 1 ilmek düz ama şu dipte alt sırasından düz 9 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz ve bu şekilde 19 diş haroşa olana kadar örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Yani şöyle bir parça önümüze gelecek. Şimdi devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde ilk ilmeği ters örecekmiş gibi aldım. Yanındaki ilmeği düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde 12 sıra örüyoruz arkadaşlar. Bir ters bir düz şeklinde 12 sıra örüyoruz. Sıra bir ters bir düz olarak düz kısmını da ördük. Parçamız hazır. Dümdüz bir parçamız hazır. Şimdi son sırada bu ilmeklerin yarısını toplayarak burun kısmını oluşturup diktikten sonra patimiz hazır olacak. 13. sırayı gösterelim. Şimdi arkadaşlar son sırada ters ilmeğimi, yine ilk ilmeğimi ters olarak örmeden alıyorum. Bakın. Bu ilmeğimi düz ördüm. Bundan sonraki iki ilmeği düz olarak toplayarak gidiyorum. Aradaki birer ilmeği kesiyorum yani. Şu şekilde 13. sırada ilmekleri düz olarak kesiyorum. Kenardaki ilmeğimi de ters ördüm. 29 ilmeğimiz vardı toplamda. Son sırada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğimiz kaldı. 13 ilmeği kesmiş olduk.
Örgü kısmımız bitti arkadaşlar. Şurada biraz dikiş payı olarak uzun ip bırakarak ipimi kestim. Ve kestikten sonra şu ilk ilmeğimin içine şöyle geçirerek şöyle bir sıkılaştıralım. Şimdi ipimin ucuna dikiş iğnemizi takalım ve ilmekleri şişimizden iğnemize alalım. Evet arkadaşlar, tüm ilmekleri iğnemize geçirdik. Şimdi şöyle ters tarafına örgümü çevirdim, ters yüzünü ve şu baştaki ilmekleri sıkılaştırıyorum. Bakın, burun kısımda kalan 16 ilmeği şöyle topladım. Topladıktan sonra iğnemi karşı tarafa battım. Şöyle bir de bu tarafa tekrar battım. Bir iki seferde burun kısmına şöyle karşılıklı batarak burun kısmını sağlamlaştırıyoruz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şu bir ters bir düz lastik kısmını artı haroşalardan 3 dişe kadar dikiyoruz. Örgünün kenarlarını tırtıklı bırakmıştık. Özellikle şimdi iğnemizi her tırtıktan karşılıklı iki taraftan geçiriyoruz. Bakın, tırtıkların içinden karşılıklı olarak iki tarafa da batıyor. Şimdi haroşa kısımlarına geldik. Dördüncü dişte haroşa kısmının dördüncü dişinde bitiriyorum. Burada karşılıklı olarak bir daha geçirip sıkılaştırdım ve ipimi geriye dönerek keseceğim. Burun kısmı tamam arkadaşlar. Şimdi arka topuk kısmına da bıraktığımız iple dikelim. Burada da
düz olarak giden ilmeklerim var. Her düz ilmeğin iç tarafta karşılıklı iç kısımlarından alarak dikiyorum. Bakın. Sırayla topuk kısmını da diktik. Şöyle karşılıklı geçirerek sağlamlaştıralım. Şöyle ipimizi de dikişlerin içinden tekrar geçirerek gizliyoruz. İpimizi de kestik. Evet arkadaşlar, patiğimiz hazır. Çok basit bir model, çok kolay bir model ve ayakta çok güzel duran bir model. Hemen mankene onu da alalım. Evet arkadaşlar, bugünkü patik modelimiz erkek patik modeli. Çok kolay bir model. Kalın iple hemen 1 saat içinde rahatlıkla örülebilecek bir model. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Bugünkü videomuz bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler.